Hoş geldiniz craft tutkunları. Merhabalar. Özleşmiştik birazcık. Bu hafta Das marka havayla kuruyan beyaz kil ve filtre kahve artıklarıyla yapacağımız projemizde bu özlemimizi gidereceğiz. Bu projemiz bir vazo olacak. Bir önceki kilim beyaz kil almama rağmen gri çıkınca bu projemiz birazcık aksadı. O yüzden biz de Das markasına geçiş yaptık. Bayağı yumuşak bir kile benziyor. Aynısını önceden denediğimde çok sert ve şekil vermesi bayağı zordu. O yüzden farklı bir markaya yönelmiştim ama o da beni hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi bakalım bu kille nasıl bir şey ortaya çıkacak? Hep birlikte öğrenelim. Bu sefer beklediğim gibi bir kilim oldu sonunda. Bu projede önce parça parça ayırıyoruz bu kili. Daha sonrasında birleştireceğiz çünkü içerisine hamur yoğurur gibi açıp daha sonra bu kahve artıklarını ekleyeceğiz ki dokusu farklılaşsın ve o kahve artıklarının verdiği pütürlü doku ortaya çıksın diye bunu yapıyoruz. Burada istediğiniz kadar küçük ya da büyük parçaları ayırabilirsiniz. İçine nasıl yedirmek istediğinize bağlı. Ben böyle parçalar alıp içerisine kahvemi ekledim. Bu arada bu kahve artıklarının tamamen kurumasını beklemedim. Hafif nemli şu an. Ama bir etki yarattığını düşünmüyorum. Yani hamurum düzgün ve kolay bir şekilde alabildiği için şu an benim açımdan bir sorun yaratmadı. Siz de kendi kullanacağınız hamura göre bunun kararını verebilirsiniz aslında. Birkaç kat bu şekilde kilim bitene kadar yapıyorum. En son gördüğünüz gibi böyle bastırarak tekrar bir hamur yoğurma işlemine girişeceğim. Böyle yediriyorum tamamen. Yani siz asimetrik bir yoğunluk olsun istiyorsanız kahve artıklarında ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben daha homojen, yer yer bazı yerlerinde fazlalıklarla buna şeklini vermeye başlayacağım. Kenarda kalanları da bu şekilde toparlıyorum ve artık açma işlemine geçmeden önce tam bir yuvarlak şeklini vereceğim. Daha sonra istediğim boyutlarda vazoya ulaşması için de kavanoz yardımıyla açacağım. Bu sırada dikkatimi çeken pürüzleri de elimle gideriyorum. Çok kolay şekil aldığını şu anda görebilirsiniz zaten. Normalde hemen bu kadar hiç suyla falan ekstra bir ilave yapmadan açmamız kolay olmuyor diğer killerde. En azından benim kullandıklarım öyleydi. Ama bunda tak tak bir tarafa çekiştirerek hamura istediğim şekli kolayca verebiliyorum. Yani kolay kullanımı bir hamur oldu. Beğendim ben bu markayı. Daha doğrusu bu seferki serisini beğendim. Geçen sefer şekil verirken çok zorlanmıştım. Bu neye göre değişiyor ben de gerçekten bilmiyorum. Ama beni bu sefer tatmin etti. Dediğim gibi bu modern son zamanlarda ortaya çıkan vazolardan olacak. O yüzden bu kısmını çok fazla inceltmiyorum. Şu an bu boyutlar benim için ideal. Sizin istediğiniz kalınlığa göre, şekline göre bu açma işleminde değişiklikler yapabilirsiniz. Şu an için öylesine bir pürüzlere gideriyorum. Çünkü en son parmağımla tekrar şekil verdikten sonra da üstünden geçeceğim. Benim için bu yeterli. Arka tarafına da aynı şeyi yapacağım. Öncesinde tabii ki bu vazonun ayakta durabilmesi gerekiyor. Taban kısmını ayakta durabilecek şekilde ayarlamaya çalıştım. Çünkü hamurum yumuşak ve büyük ihtimalle bunu dik bir şekilde kurutamayacağım zaten. Yatay bir şekilde kurutacağım için de yatay durabilip taban kısmı düzgün olmayan bir vazo yaparsam kuruduğunda hayal kırıklığı yaşarım. Buna dikkat ederek asimetrik de bir vazo olacağı için gördüğünüz gibi kesiyorum. Ortası boş olacak. Düzgünlüğüne hiç bakmadan ilerleyeceğim. Siz burada daha düzgün bir yuvarlak çıkartmak istiyorsanız tabak yardımıyla ya da yuvarlak bir şey koyup ona göre kesebilirsiniz. Bu artık parçaları da topluyorum. Daha sonrasında bunları da değerlendireceğim. Bunlar ziyan olmayacaklar. Ortadaki kısmı çıkartmak için de en kolay yöntem bir parçayı kesip ittirip önce o kısmı kaldırdıktan sonra diğer taraflarını da zaten peşinden takip ediyor olacak o ortadaki parça. Kolayca çıkarabileceksiniz. Bu şekilde.
Sonra tekrar hem kaldırıp bir dengede durup duramadığını kontrol etmek istiyorum. Hem de kestikten sonra kenarlarda kalan bu fazla parçaları ittirerek yediriyorum tamamen hamuruma. Bu şekilde birazcık pürüzlerini gidermeye çalışacağım bir süre. Bu kil için elimi ıslatmama ya da ıslak bir sünger kullanmama falan gerek kalmadı. Böyle düzelttim. Bu şimdi bu haliyle bir vazo değil tabii ki de. Gerekli delikleri açmamız gerekecek. Çok büyük bir delik olmasını istemiyorum. Kürdan yardımıyla içerisinden bir sap, bir dal çiçek geçebilecek şekilde ayarlayacağım. Yine bunun tam karşıdaki noktasına da denk gelmesini istemiyorum. Birazcık başında da bahsettiğim gibi asimetrik bir proje olacak. O yüzden rastgele 2 yer belirledim. Delikleri de istediğim boyuta getiriyorum. Daha sonrasında kurumaya bırakacağız bu ürünümüzü. Bu yaklaşık 1,5-2 gün alabilir. Yine kullandığınız kile bağlı olarak. Bununla tam 1,5 gün sürdü. Daha sonrasında boyama kısmı olacak. Ona da hep birlikte bakacağız. Bu arada üstteki boşluğu ayarlayıp alt kısmını tekrar kontrol etmeyi unutmayın. Yoksa burası da başka bir hayal kırıklığı noktası olabilir. Bunu da püf noktası olarak belirteyim. Vazom kurudu. Yani çok az kurumayan bölgeleri var ama boyamak için bir engel değil bu. Gördüğünüz gibi gayet ayakta da durabiliyor. Artan parçalardan da böyle rastgele üst üste ekleyerek ben bunu belki mumluk olarak kullanabilirim. Böyle bir şey var. Onun alt kısmı tam kurumadı. Onu kurumaya bırakıyorum. Boşluklarıyla bile hiç ilgilenmedim. Tam olarak iç kısmından düzgün oturduğu için bu böyle kurumaya gitsin. Şimdi biz boyamayı neyle yapacağız? Onu da yine kahveyle yapacağız. Ekstra bir boya kullanmayacağız. Önce filtre kahveyle deniyorum. Bunun ne kadar yoğun bir kahverengi vereceğini bilmiyorum şu an için. Benim de ilk denemem. O yüzden önce bir böyle sürüp rengine bakacağım ama sanırım bu beni tatmin edecek bir renkte değil. Sadece ıslatıyor gibi. Yani gördüğünüz gibi. O yüzden ben kahvemi granül kahveyle birazcık yoğunlaştırıyorum. Rengi daha koyu olsun diye. Bu kadarlık ekleme yeter. Artıkları kullanalım dedik. Ekstra maliyet çıkartmayalım. Şimdi bununla birlikte gördüğünüz gibi kahverenginin tonu gayet güzel oldu. Emdiğinde de çok aşırı koyu kahve olmayan böyle açık tatlı bir kahve olmasını bekliyorum. Bu şekilde fırça darbeleriyle, yani siz isterseniz dümdüz boyayın, isterseniz böyle bazı yerlerini koyu bazı yerlerini açık bırakın. Dediğim gibi bittiğinde göreceğiz. Bu benim için de bir sürpriz olacak. Bunu bu şekilde tamamlıyorum. Büyük ihtimalle ikinci katı da geçerim. Onu size söyleyeceğim videonun ilerleyen kısımlarında. Kahveyle 3-4 kat boyadıktan sonra da gördüğünüz gibi vazomuz kurudu ve böyle bir renk aldı. Hamurun ilk rengi de böyleydi. Daha eskitme ama bir yandan da modern bir vazo oldu. Biz bu projeyi çok beğendik. Siz de beğendiyseniz videomuza like atmayı unutmayın. Önümüzdeki haftalar içinde görmek istediğiniz yeni fikirler, projeler varsa bize ilham olmak adına yorumlara ekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.